Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda bahçe ve balkon dekorasyonlarınızda kapı ve duvar süsü olarak da değerlendirebileceğiniz nazar boncuğu renk kombinasyonları ile çok güzel bir mandala yapacağız. Mandalanın yapılışında koton iplikler ile 2,5 milimetre tığ kullanacağız. Desenin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine önce 2 tane yarım trabzan yapalım. Daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. 2 zincir, halkanın içerisine önce 2 tane yarım trabzan, daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. Aralarında 2 zincir olacak şekilde halkanın içerisine toplam 12 tane grup oluşturalım. 12 tane grubu yaptıktan sonra 2 zincir ilk yaptığımız trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim. Mavi renk ile devam edelim. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. 2 zincir aynı boşluğun içerisine önce 2 tane yarım trabzan yapalım. Daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. 2 zincir, sonraki zincir boşluğuna önce 3 tane yarım trabzan, daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. İki zincir ve aynı işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 zincir yapalım ve ilk desenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, ipi keselim, beyaz renk ile devam edelim. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine önce 3 tane yarım trabzan yapalım. Daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. Bu kez aralarda 3 zincir, sonraki zincir boşluğuna geçiş yapalım. Önce 4 tane üçlü yarım trabzan, daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım ve bu şekilde tüm zincir boşluklarına aynı işlemi tekrar ederek devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3 zincir ilk desenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaparak ipi keselim. Mavi renk ile devam edelim. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir trabzan grubunun tepesinden ipi sabitleyelim. 3 zincir, ilk gelen zincir boşluğunun içerisine 5 tane ikili trabzan yapalım. Sıra sonuna gelene kadar altta yapmış olduğumuz tüm grupların tepesine bir tane ikili trabzan, zincir boşluklarına ise 5 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz.
Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim. Lacivert renk ile devam edelim. Altta yaptığımız herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesinden başlayarak altta yaptığımız tüm ilmeklerin tepesine bir tane sık iğne yapalım. İlk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir yan yana önce 3 tane yarım trabzan yapalım. Daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. 3 zincir yan yana 4 tane önce yarım trabzan yapalım. Daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. Üç zincir ve aynı işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edelim. Desenler arasında gergin bir görüntü oluşur ise 4 zincir de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 4 zincir yapalım. İlk desenin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim. Beyaz renk ile devam edelim. Herhangi bir üçgen desenin tepesinden ipi sabitleyelim. İki zincir. Sıra sonuna gelene kadar altta yapmış olduğumuz tüm zincir boşluklarının içerisine 5 tane ikili trabzan, desenlerin tepesine bir tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincirden sonra ipi keselim. Lacivert renk ile devam edelim. Alt sırada yaptığımız herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. 2 zincir ve sıra sonuna gelene kadar altta yaptığımız tüm ilmeklerin tepesine bir tane yarım trabzan yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim. Mavi renk ile devam edelim. Alt sırada yaptığımız herhangi bir ilmeğin tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir, 5. sıradaki işlemi tekrar edelim. İlk ilmeğin tepesinden başlayarak alttaki tüm ilmeklerin tepesine bir tane sık iğne yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yapalım ve 10. sırada 6. sırada yaptığımız işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıranın sonuna geldiğimizde ilk yapmış olduğumuz desenin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim. Beyaz renk ile devam edelim. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir zincir boşluğunun tepesinden ipi sabitleyelim. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 5 tane ikili trabzan yapalım. Başlangıç zinciri ile birlikte toplam 6 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Ve sıra sonuna gelene kadar altta yaptığımız tüm zincir boşluklarının içerisine 6 tane ikili trabzan, desenlerin tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam edelim. Buralardaki trabzan sayısını istediğiniz şekilde tığınızın numarasına ve ip kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer katlanma olacak olursa ara geçişlerdeki zincir boşluklarında 5 tane trabzan da yapabilirsiniz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaparak ipi keselim. Son sırada istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben toprak tonunu kullanacağım ki nazar boncuğu desenini tam olarak daha iyi göstersin. Altta yaptığımız herhangi bir ilmeğin tepesinden ipi sabitleyelim. 2 zincir ve sıra sonuna gelene kadar altta yaptığımız tüm ilmeklerin tepesine yarım trabzan yaparak devam edelim. Bu sırada ikili trabzan olarak da ilerleyebilirsiniz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son trabzanı yaptıktan sonra bir miktar ip bırakarak ipi keselim ve ilk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım. Evet arkadaşlar, mandala projesinde deseni tamamen oluşturduk ve yapmış olduğumuz bu desenin ölçüleri yaklaşık 8 santimetre ve mandalanın uç kısmını istediğiniz projelerle süsleyebilirsiniz. Üzerine zincir veya ip ile asma aparatı yapabileceğiniz gibi plastik ya da ahşap aparatlar kullanarak iğne ve iplik yardımıyla dikebilirsiniz arkadaşlar. Kamera arkasında ben bu şekilde ucuna püsküller ekledim. İsterseniz bir tane bu şekilde püskül yapabilirsiniz ya da yukarıya doğru simetrik bir vaziyette püskül ve boncukları çıkartmaya devam edebilirsiniz. Videomuzun çok uzamaması adına bir tane püskülü sizinle birlikte monte edelim. Diğerlerini kamera arkasında monte edeceğim.
Sandallanın uç kısmına püskülleri ve boncukları da bu şekilde taktım. Videoyu tamamladıktan sonra yukarıya doğru tekrar birkaç tane daha püskül ve boncuk takacağım. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.